Hamilelik 3. haftada belli olur mu? Gebeliğin 3. haftasında neler yaşayacaksın? 3 haftalık bebeğin gelişimi ne durumda? Aklında soru işaretleri var, biliyorum. Senin için hepsini anlatacağım. Merhaba sevgili anne adayları. Konuya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çoğu zaman hazırladığım içerikleri beğenerek izleyip bilgileniyorsunuz. Ama bu beğeni kalplerde gizli kalıyor. Biraz sonra anlatacağım konuyu da beğeneceğinizi biliyorum. O yüzden şimdi videoyu durdurup bir saniyenizi bile almayacak olan beğen butonuna bastıktan sonra devam edin lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şu sıralar aklını kurcalayan hamilelik 3 haftada belli olur mu sorusuyla başlayalım. Hamileliğin bu 3. haftasında hiçbir değişim fark etmeyeceksin. Çünkü henüz çok erken. Çok az sayıda kadın 3. haftada hamile kaldığının farkındadır. Unutma, henüz bir adet dönemi bile gecikmedi. Ancak planlı olarak hamile kalmak için çalışıyorsan ve düzenli olarak doktor kontrolüne gidiyorsan bunu anlayabilirsin. Sen 3. haftada henüz hiçbir değişiklik fark etmesen de hamileliğin en kritik olayı bu haftada gerçekleşir. Döllenme. Döllenme tahmin edebileceğin gibi sperm ve yumurtanın bir araya gelmesidir. Yani artık içinde bir haftalık embriyo var. İçinde büyümekte olan embriyo henüz çok küçük. Hatta sadece bir grup hücreden oluşur. Ancak bu hücreler çoğalmakta ve hızla büyümektedirler. Gelişmekte olan bu hücre topuna zigot denir. Zigot hücrelerin bölünmesi devam ederken rahim yolundan geçer ve rahme ulaşır. Embriyo bir toplu iğne ucu büyüklüğündedir. Elbette hücre grubu henüz bir cenin ya da bebek görünümünde değildir. Bu ilk haftası boyunca embriyo yaklaşık 0.150 milimetredir. 3 haftalık bebek görüntüsü şu anda ekranda gördüğün gibi küçük bir hücre halinde. Hamileliğin 3. haftasında HCG değeri 5 ila 50 aralığındadır. Bu değer 3. haftaya göre normal HCG sınırlarıdır. Bu geniş aralıkta yer alan her sayının normal olduğunu unutma. Etrafındaki hamilelerle kendini karşılaştırma. Normal sınırlar içindeki her değer normaldir. Gebelikte 3. hafta belirtileri arasında mide bulantısı, kusma, kokulara karşı hassasiyet, ağızda metalik bir tat, aşerme veya tiksinme, aşırı uyku hali, sık idrara çıkma gibi 1 ve 2. haftada sıraladığımız erken hamilelik belirtileri vardır. Fakat bu belirtilerin hiçbirini henüz yaşamıyor da olabilirsin. Bunların yanı sıra 3 haftalık gebelik belirtileri olarak bazı kadınlar yumurtlama dönemlerinde hafif kramp veya ağrı hissedebilir ya da vajinal akıntılarda artış olabilir. Döllenmiş yumurta rahme yerleşirken 5 ila 10 gün kadar sonra çamaşırda lekelenme gibi görülen çok hafif kanama olabilir. Döllenmeden sonra embriyonun hücreleri hızla çoğalmaya ve rahim içine doğru seyahat etmeye devam eder. Embriyo kendi içinde hazırlanmış olan rahim içerisinde yerleşebileceği uygun bir yer seçer. Sıklıkla rahmin en üst kısmında arka duvara yerleşir. Bu yerleşme esnasında bazen kılcal damarlar patlayabilir ve yerleşme kanaması diye adlandırılan kanama gerçekleşir. Yerleşme kanaması denen bu kanamayı kadınların %30'undan azı geçirir. Yani gebeliğin 3. haftasında kanama şikayetinin sebebi bebeğinin rahme tutunması olabilir. Hamilelik sırasında kanama her kadında endişeye yol açar. Fakat hamilelik döneminde kanama olması her zaman anormal bir durum değildir. Bazı araştırmacılar hamilelik döneminde her 5 kadından birinin ilk trimesterde kanama yaşadığını göstermektedir. Kanama yaşadığında 3 haftalık bebek düşer mi sorusunu sorabilirsin. Ancak bilmelisin, her kanaması olan kadın düşük yapmaz. Bu dönemde hamile olduğundan henüz haberin yoktur. Çünkü daha bir adet dönemi bile gecikmemiştir. O yüzden böyle bir durumda sadece adet döneminin başladığını düşünebilirsin. Rahim genişlerken plasenta şekillenir ve damarlı bağlantılar oluşur. 3 haftalık hamilelikte kanama bu zamanda da ortaya çıkabilir. Yorucu egzersiz ve cinsel ilişkide kanamaya neden olabilir. Fakat bu hamilelik döneminde cinsel ilişki zararlı anlamına gelmez. Kanama hamilelik döneminin farklı trimesterlerinde farklı sebeplerden ortaya çıkabilir. 3 haftalık hamilelikte folik asit kullanımı folan, folasin veya B9 vitamini olarak isimlendirilen folik asit hamileliğin ilk aylarında beslenme düzeni içinde özel bir yere sahiptir. Araştırmalar hamilelikte folik asit almanın bebekte oluşabilecek nöral tüp kusurlarını önlemeye veya azaltmaya yardım ettiğini gösterir. Bu kusurlardan bazıları omuriliği ve sinirleri açıkta bırakarak omurgada bir boşluk oluşması, beynin ve omuriliğin doğuştan olmaması ve beynin kafatasında bir boşluğa doğru çıkıntı oluşturması gibi oluşabilir. Araştırmacılar anne adaylarının hamilelik öncesinde ve hamileliğin ilk 13 haftasında günde 0.4 mg folik asit aldığı takdirde büyük oranda hastalıkları engelleyebileceğine inanıyor. Elbette buna en iyi
kararı verecek kişi seni hamileliğin başından sonuna takip edecek doktorun olacaktır. Her ne kadar doktorun folik asit için ilaç takviyesinde bulunacak olsa da folik asit içeren gıdaları tanımanda bir sakınca yok. Mesela kuşkonmaz, avokado, muz, siyah fasulye, brokoli, yumurta sarısı, turunçgiller, yeşil yapraklı sebzeler, yeşil fasulye, çilek, mercimek, bezelye, karaciğer, yoğurt folik asit açısından zengin gıdalardır. Egzersiz birçok insan için yaşamın önemli bir parçasıdır. Düzenli egzersiz bazı tıbbi sorunların ortaya çıkmasında engelleyici rol oynar. Kardiyovasküler hastalıklar, kemik erimesi, adet öncesi gerginlik sendromu, depresyon, obezite bunlardan bazılarıdır. Hamileler için en uygun egzersizler hızlı yürüme, yüzme, hamile pilatesi ve hamile yogasıdır. Hamilelik sırasında bir egzersiz programına başlamadan önce mutlaka doktorunla konuş. Hamilelik döneminde alınan hemen hemen her ilaç bebek üzerinde olumsuz etkiler bırakabilir. Aspirin kullanımı konusunda uyarılar olmasının sebebi aspirinin kanamayı arttırabilmesidir. Trombosit değerlerinde değişikliklere sebep olur. Trombositler kanın pıhtılaşması için önem taşır. Bu yüzden aspirin de dahil olmak üzere hamilelik sürecinde ilaç kullanımı konusunda doktorundan en doğru bilgiyi almalısın ve reçetesiz ilaç kullanmamalısın. 3. haftayı da geride bıraktık. Hamilelik süresince karşılaşabileceğin gebelik zehirlenmesi yani preeklemsi nedir diye merak ediyorsan veya hamilelikte ne kadar kilo almalıyım diye soruyorsan videonun sondaki kartlardan ilgili videolara gidebilirsin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yaparak geri dönütler sağlamayı unutma. Daha detaylı sorularınızı yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bu kanalı izlenmeye değer bulup hemen şimdi buradan abone olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.